Trabzon'un fethi Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biriydi. Fatih Sultan Mehmet, Rum tekfurların son ümitlerini yerle bir etmiş, Anadolu'nun Türkleşmesi için hayati olan seferini tüm zorluklara rağmen başarıyla tamamlamıştı. Peki ya öncesi? Karadeniz sahilleri ilk olarak ne zaman Türk beylerinin akınlarıyla karşılaştı? Fatih'in Trabzon'u fethinde kilit rol oynayan Türkler kimlerdi? Takvimler 1277'yi gösterirken Çepni Türkleri Trabzon Rum tekfuruyla savaşıp büyük bir zafer kazandılar. Böylece o zamanlar Karadeniz'in en önemli ticaret limanı olan Sinop'un rakiplerinin eline geçmesini engellediler. Bu mühim olaydan sonra Çepniler Karadeniz fatihleri arasında yer aldılar. Hem Samsun hem de Şebin Karahisar, Bayburt taraflarından Karadeniz kıyılarına yapılan fetihlere katıldılar. Mesela 14. yüzyılda Ordu topraklarındaki Bayrumlu Beyliği Çepniler tarafından kuruldu. Giresun ve Vakfı Kebir arasındaki bölgede onlar tarafından fethedildi. Karadeniz sahil şeridindeki fetihleri gerçekleştiren Türkmenlerin nüfusu hakkında kesin bilgimiz yok. Ancak 1348'den önce Canikli Nurettin Hamza'nın 7000 atlı ve daha fazla yaya askerinin olduğuna dair kayıtlar var. Bizanslı tarihçi Panaretos'a göre Çarşamba bölgesine hakim olan Taceddin Bey'in 1386 yılında yaklaşık 12.000 adamı vardı. Emiroğulları beylerinden Altamur'un ise 10.000 atlısı olduğu kaydedilmişti. Ordu ve Giresun toprakları Bayramlı Beyliği'nin yoğun akınları sayesinde 1400'lerden önce Türkleşmeye başlamıştı. Bayram Bey'in oğulları ve torunları da onun yolundan giderek göç eden Türkmenleri bu bölgelere yoğun şekilde yerleştirdi. Yani Fatih Trabzon seferine çıktığında Görele, Tirebolu ve Giresun kaleleri büyük bir ihtimalle tekfurun idaresinde olsa da Dereli, Tirebolu, Eynesil arasındaki geniş kırlık kesimde Çepni Türklerinin elindeydi. Osmanlı kuvvetleri Trabzon devleti topraklarına girince Çepni beyleri de onlara yardımcı oldu. Bunun üzerine Osmanlı yönetimi de onlara zeamet ve tımar gibi dirlikler vererek hizmetini alacaktı. Peki Osmanlılar bölgeye ne zaman gelip Trabzon akınlarına başladılar? Panaretos'un kayıtlarına göre Osmanlılar Karadeniz'e ilk kez azap ve sipahi gemileriyle 1368 Temmuz'unda gelerek Giresun önlerinde akınlar yapmaya başlamışlardı. Bu akınlardan hemen sonra Panaretos'un da bulunduğu bir elçilik heyeti İstanbul'a yardım istemek üzere gönderildi. Osmanlılar Giresun'a kadarki sahil kesiminde Türk beyliklerinin topraklarını ele geçirerek işe başladılar. Böylece Batı Karadeniz'de üstünlüklerini kurdular. 2. Murat döneminde Trabzon üzerine taarruz amacıyla gönderilen Osmanlı donanması fırtına yüzünden başarısızlığa uğramıştı. Ardından 1456'da etrafına Türkmenleri toplamış olan Şeyh Cüneyt, Trabzon devleti topraklarına karşı bir akın düzenlemiş, Akçakale'yi almış, karşısına çıkan kuvvetleri bozguna uğrattıktan sonra da Trabzon önlerine kadar gelmiş ancak şehri almayı başaramamıştı. Şehri alamayan Cüneyt çekilirken Osmanlılar devreye girdi. Rum Beylerbeyi Hızır Bey Osmanlı kuvvetleriyle Trabzon'a doğru akına çıktı. Aşık Paşazade'ye göre bu akın Cüneyd'i Trabzon topraklarından çıkarmak için yapılmıştı. Osmanlıların bölgeye yaptıkları akınlarla beraber Trabzon Rum tekfuru önce 2000, daha sonra 3000 altınlık bir vergiyle Osmanlı hakimiyetini tanımak zorunda kaldı. Tüm bunlar Trabzon tekfurunu endişelendirmiş ve onu bir müttefik aramaya mecbur bırakmıştı. Böylece Akkoyunlulardan destek istedi. Karşılıklı çıkarlar için iki taraf arasında pek çok siyasi evlilik yapıldı. Bu evliliklerin sonuncusu Akkoyunlu Uzun Hasan ve Trabzon Rum İmparatoru'nun kızı Teodora arasında gerçekleşti. Daha çok Despina Hatun adıyla bildiğimiz Teodora, Uzun Hasan'la 1458'de evlendi ve bu evliliğin karşılığında Akkoyunlular Trabzon'u Osmanlılara karşı koruma garantisi verdi. Uzun Hasan ayrıca Osmanlıların Doğu Anadolu'ya daha fazla yaklaşmasını engellemek istiyordu. Bu yüzden Uzun Hasan'ın birlikleri 1460-1461 yıllarında iki devlet arasındaki sınırı işaret eden Koyulisar'ı almıştı. Bunun üzerine Fatih'in kaleyi geri almak için gönderdiği Rumeli Beylerbeyi Hamza Bey başarısızlıkla geri çekilmek zorunda kaldı. Ebubekir Tahrani'ye göre Uzun Hasan'ın oğlu Uğurlu Muhammed de 1460'da bölgeye bir sefer düzenleyerek ciddi düzeyde yağma ve tahripte bulundu. Tüm bunlar yaşanırken Fatih Uzun Hasan'a bir elçi göndererek Trabzon'un kendi nüfus sahasında olduğunu ve birliklerini oradan çekmesini emretti. Candaroğulları ve Karamanoğulları gibi Türk beyliklerinin bu dönemde Trabzon'un istediği korumayı sağlamaları mümkün değildi. Bu durum Trabzon tekfurunu Avrupa'dan müttefik aramaya itti. Fatih Sultan Mehmet bu müttefik arayışından haberdardı. Uzun Hasan'ın ve Rum İmparatorluğu'nun her faaliyetini dikkatle takip ediyordu. Tedbir alması gerektiğinin farkındaydı ve harekete geçti. 1459'da Cenevizlilerden Amasra'yı aldı. Daha sonra 1461'de sırasıyla Candaroğullarından Kastamonu ve Sinop alındı.
Fatih tahta çıktığı ilk günden beri buraları ele geçirme hedefindeydi. Umarım ki Hak Teâlâ ben zayıfa kuvvet verip anı nasip eder. Evvel biri Şol İsfendiyar vilayetidir ki Kastamonu ve Sinop ve Koyulisar'dır. Benim huzurumu bunlar giderir. Ve biri Şol Trabzon'u bir cunup kafir yiyip yürür. Elhasıl bunlar benim maksadumdur. Gece ve gündüz hayalimden gitmez demişti. Bu tarihlerde Trabzon Rum Devleti'nin toprakları Giresun'dan başlayıp Batum civarına kadar uzanan Karadeniz kıyılarını kapsıyordu. Ancak daha önce de bahsettiğimiz gibi Çepni Türklerinin yoğun akınları sayesinde bu bölgelerde uzun yıllardır büyük bir Türk nüfusu da yaşıyordu. Fatih 1461 yılındaki Trabzon seferinde öncelikle Koyulhisar'ı alıp Erzincan yakınlarına geldi. Erzincan Ovası'na bir günlük yürüyüş mesafesindeyken Yassıçemen adındaki yaylada kamp kurdu. Bu esnada Uzun Hasan, annesi Sare Hatun'u güvendiği bazı adamlarıyla birlikte Fatih ile konuşması için gönderdi. Gelen heyet gece Osmanlı ordugahına ulaştığında önce Mahmut Paşa ile görüştüler. Heyet Mahmut Paşa'dan arabulucu olmasını istedi. Aynı gece Mahmut Paşa Fatih'e haber göndererek Uzun Hasan'ın elçileri vasıtasıyla af dilediğini beyan etti. Fatih de Uzun Hasan'ı affetti. Madem ki Uzun Hasan benim hizmetime gelmeyip gaza sevabından mahrum kaldı, o zaman annesi ve adamları orduyla beraber kalacaklar. Böylece Uzun Hasan'ın Trabzon lehine yapmak istediği hareketi engellemiş oluyordu. Fatih bundan sonra Trabzon üzerine yürürken bilinen yolları takip etmeyip Kelkit civarına geldiğinde ordusunu ikiye ayırdı. Kendisi doğudan, Veziri Mahmut Paşa da batıdan Trabzon'u muhasara etmek için harekete geçtiler. Fatih'in ordunun geçmesi için hiç de kolay olmayan bu yolları seçmesinin sebebi, bölgedeki yaylalarda yerleşik olan Çepni Türkmenlerinden gerektiğinde hem rehberlik hem de yardım almaktı. Trabzon'a batıdan ulaşmaya çalışan ve Fatih'e göre daha zor bir yolu tercih eden Mahmut Paşa da Çepni Türkmenlerinden destek almıştı. Bu zorlu sefer sırasında Osmanlı ordusunda bulunan bir yabancı tanık olduklarını detaylıca kaydetti. Mihaloviç ordu içerisinde Yeniçerilere hizmet veriyordu. Hatıratında Fatih'in izlediği yolda karşılaştığı güçlükleri detaylıca anlatmıştı. Mihaloviç eserinde Trabzon seferini anlattığı kısma Sultan Mehmet deniz kenarında bulunan Trabzon İmparatoruna karşı nasıl yürüdü şeklinde başlıyordu ve şöyle devam ediyordu. Trabzon, Sinop gibi Karadeniz sahilinde yer alır. Toprakları çok büyük ve dağlıktır. Biz büyük bir gayret ve kuvvetle Trabzon'a doğru yürüdük. Sadece ordu değil, sultanın kendisi de aynı güçlüğe katlandı. Bunun birinci sebebi mesafe. İkincisi çevredeki insanların orduyu çeşitli şekillerde rahatsız etmeleri. Üçüncüsü açlık. Dördüncüsü de dağların büyük ve yüksek olmasıydı. Çok yağışlı ve bataklık yerlerdi. Her gün yağmur yağıyordu. Bu nedenle yol atların bellerine kadar çıkan çamurla kaplanmıştı. Biz bu şekilde Trabzon bölgesinde bir dağa ulaştık. Bu dağdan aşağıya inen yol oldukça bozulmuş ve düşen ağaçlar tarafından kapatılmıştı. Sultanın kendisine ait 100 adet arabası vardı. Yol şartlarının kötülüğünden ve çamurdan dolayı sultanın arabaları çamura saplandı ve bunların yüzünden ordu hareket edemez hale geldi. Sultan emir vererek bu arabaları kestirtti ve yaktırdı. Bunları çeken atları kim istediyse verdi. Bu arabaların yüklerini develere yükledi. Sultan daha önceden bölge hakkında elde ettiği bilgiler çerçevesinde yol şartlarının kötü olabileceğini tahmin etmiş ve kendisiyle beraber 800 deve getirmişti. Ve bu mevkiden sultan develerle beraber dağdan dağa yürüdü. Ve bir yere gelindiğinde hazineleri taşıyan develerden bir tanesi yoldan aşağıya üzerindeki sandıkla beraber yuvarlandı. Sandık parçalara ayrılırken içerisinde 60 bin altının bulunduğu para keseleri de parçalandı. Ancak Yeniçeriler hemen hadise mahalline gelerek kılıçlarını çekmiş vaziyette altınları muhafaza altına alıp kimsenin almasına müsaade etmediler. Hazinenin sahibi olan sultan gelene kadar o şekilde beklediler. Bu hadise yüzünden bütün ordu durmak zorunda kaldı. Çünkü o anda başka bir yol olmadığı gibi çok şiddetli bir yağmur yağıyordu. Bu dakikada sultan gelerek ordunun durma sebebini sordu. Sultana hadise anlatıldı. O da hemen herkese alabildiği altını almasına müsaade etti ve ordu ilerlemeye başladı. Toprak sanki lapa gibi yapışkandı. Yeniçeriler sultanı kollarına alarak aşağıya ovaya kadar taşımak zorunda kaldılar. Hazineleri taşıyan develerse dağda kaldı. Bunun üzerine Sultan Mehmet Yeniçerilere rica edip develeri aşağıya indirmeleri için çaba sarf etmelerini söyledi. Bu şekilde biz büyük bir gayret sarf ederek tekrar dağa tırmandık. Bütün gece develerle uğraşarak onları aşağıya indirmeye başardık. O gün sultan orada istirahat etti. Yeniçerilere aralarında paylaşmaları için 50 bin altın verdi. Buna ek olarak Yeniçerilerin maaşlarını artırdı. Bundan önce 4 gün için bir altın alanlara bundan böyle 2 gün için bir altın verdi. Bu şüphe götürmeyen bir gerçek olarak bugün de böyledir.
Çünkü sultan her neyi kanun olarak vaaz ederse bu sonuna kadar değişmeden kalır. Mihaloviç, Osmanlı ordusu dağlara indikten sonra sultanın Trabzon'a 2000 kişilik bir öncü kuvvet gönderdiğini kaydetmişti. Osmanlı ordusu Trabzon'a varana dek ne sultandan ne de başka birinden haber alamadıklarını da vurguluyordu. Fatih Trabzon'a vardığında büyük kayıplara uğrama pahasına şehri 6 hafta boyunca kuşattı. Mihaloviç sonrasını şöyle anlatıyordu. Trabzon İmparatoru sultana teslim olmak zorunda kaldı. Sultan onu Edirne'ye gönderip bütün Trabzon topraklarını ele geçirdi. Ve sultan denizde birçok gemiye ve karada büyük bir orduya sahip olarak yukarıda açıkladığımız Rum topraklarındaki kral ve prense karşı yürümek istedi. Ancak bunların arasının çok iyi olduğunu işittiğinden onları bıraktı ve Edirne'ye geri döndü. Aşık Paşazade'ye göre seferin başlangıcında 100 gemiden oluşan Osmanlı donanması Mahmut Paşa tarafından hazırlanarak Sinop'a gönderilmişti. Tursun Bey ise seferde Osmanlı donanmasının bulunduğunu, hatta Osmanlı ordusu şehir önlerine gelmeden evvel donanmanın kuşatmayı başlatmış olup kaledekilerle savaşıldığını söylüyor, ancak donanma mevcudu hakkında bilgi vermiyordu. Tarihçi Kritovulus'a göre Osmanlı donanması 300 gemiden oluşuyordu. Bunların içinde top taşıyan gemiler de vardı. Bu donanma Gelibolu Sancağı Bey Kasım ve Kaptanı Derya Yakup Bey komutaları altındaydı. Yine Kritovulus'a göre Osmanlı ordusu şehri 28 gün müddetle kuşatmıştı. Tüm bu harekat karşısında Trabzon Rum İmparatoru şaşkınlık içerisindeydi. Çünkü Fatih'in o zorlu rotalardan geleceğini hesap edememişti. Ve Türkleri karşısında gördüğünde artık çok geçti. Savunmasız ve hazırlıksız yakalanmıştı. Böyle bir durumda yapılabilecek bir şey olmadığı için teslim oldu. Fethin tarihi ise uzmanlar için her zaman tartışmalı bir konu oldu. Osmanlı ordusunun bahar aylarında sefere çıktığı ve kışınsa sefer yapmadıkları biliniyordu. Osmanlı askeri teşkilatı gereği fetih tarihinin 26 Ekim 1461 değil de 15 Ağustos 1461 olması üzerinde daha fazla fikir birliği olan bir sonuç. Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethiyle Osmanlı Devleti'ne katılan Doğu Karadeniz bölgesi Rum eyaletine tabi bir sancak olarak teşkilatlandırıldı. Sancağın merkezi Trabzon şehri olduğundan sancak bu adla anıldı. Trabzon Osmanlı döneminde önce eyalet ve sancak olarak şehzade ve mutasarrıflar tarafından idare edildi. İlk sancak beyi Hızır Bey'di. 1470'te Sancak Beyliği küçük yaşta Şahzade Abdullah'a verildi ve annesi Şirin Hatun'la birlikte 1479 yılına kadar Trabzon'da yaşadı. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Yavuz Sultan Selim de şehzadeliği sırasında Trabzon'da Sancak Beyi olarak bulundu. Sonradan kanuni unvanı alacak olan oğlu Sultan Süleyman burada doğmuştur. Trabzon sancağı 1514'te Erzincan Bayburt vilayetine, 1520'de yeni kurulan Vilayeti Rumi Hadise, 1535'te de Erzurum eyaletine bağlandı. 1580-1581'de Batum sancağı ile birleştirilerek eyalet haline getirildi. Trabzon'un fethi hiç şüphesiz ki Fatih Sultan Mehmet döneminin en önemli askeri olaylarından biriydi. Yıllar önce Çepnilerin başlattığı Karadeniz'i Türkleştirme politikası Fatih'in bölgeyi iskan etmesiyle hızlandı ve kesinleşti. Rum tekfurlarının Osmanlı aleyhine milletler arası bir ittifak kurma hayalleri Fatih tarafından yıkıldı. Osmanlı kara ve deniz kuvvetlerinin ortaklaşa yürüttüğü seferle Trabzon Türk idaresine alınarak tekfurların Anadolu'daki faaliyetlerine son verildi. Trabzon'un fethi Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biriydi. Fatih Sultan Mehmet, Rum tekfurlarının son ümitlerini yerle bir etmiş, Anadolu'nun Türkleşmesi için hayati olan seferini tüm zorluklara rağmen başarıyla tamamlamıştı. Peki ya öncesi?